Merhaba, İsmail Beşikçi'nin analizleri ışığında Kürt milliyetçiliğini konuştuğumuz bu derinlemesine sohbetimize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Elimizdeki kaynaklar konuyu ırkçılık mı, direniş mi ekseninde ele alıyor. Yani Kürtler açısından neden bir gereklilik olarak görüldüğü, farklı ideolojik yaklaşımlar bunları tartışıyor. Evet, oldukça kapsamlı metinler var elimizde. Amacımız da zaten bu temel fikirleri, tartışmaları süzüp size, dinleyicilerimize daha net bir resim sunabilmek. Hı hı. Kaynaklar hemen başta ilginç bir gerilime işaret ediyor. Kürt milliyetçiliği, baskın devlet milliyetçilikleriyle, yani Türk, Arap, Fars milliyetçilikleriyle karşılaştırıldığında bir hak arayışı mı, yoksa başka bir şey mi ima ediliyor? İşte tam bu noktadan başlamak lazım belki de. Evet, gelin o zaman bu karmaşık konuya biraz daha yakından bakalım. İlk olarak kaynaklar milliyetçilikle ırkçılık arasına net bir çizgi çekiyor. Bu ayrım nasıl yapılıyor? Yani temel fark nedir orada? Bu çok önemli bir ayrım, evet. Kaynaklardaki temel iddia şu, Kürt milliyetçiliğinin yani doğası gereği bir üstünlük iddiası taşımadığı söyleniyor. Dolayısıyla ırkçı olmadığı vurgulanıyor. Anladım. Aksine uzun yıllar süren baskı, inkar, asimilasyon politikalarına karşı bir tepki, bir varoluş mücadelesi olarak ortaya çıktığı savunuluyor. Yani biz üstünüz demekten ziyade Daha çok biz de varız gibi mi? aynen öyle. Biz de varız, kimliğimizle, dilimizle, kültürümüzle var olmak istiyoruz demenin bir yolu olarak çerçeveleniyor. Bu mesela Hannah Arendt'in bahsettiği haklara sahip olma hakkı krizi Evet. veya Frantz Fanon'un analiz ettiği o sömürgeciliğe karşı direniş dinamikleriyle paralellikler taşıyor aslında. Anladım. Peki bu çerçevede kaynaklara göre Kürtler açısından bu milliyetçilik neden bir gereklilik olarak görülüyor? Yani motivasyon ne? Kaynaklar birkaç temel nedene odaklanıyor. Şöyle ki, birincisi kimliğin ve varoluşun inkar edildiği bir ortamda kolektif bir kimlik bilinci ve güvencesi sağlıyor. Bu bir. Varoluşsal bir güvence yani. Evet, aynen. İkincisi, siyasi temsil ve temel haklar, işte eğitim hakkı, kültürel ifade özgürlüğü gibi bunlar için bir mücadele aracı olarak işlev görüyor. Tamam. Üçüncüsü, asimilasyon politikalarına karşı dili ve kültürü korumak için bir direniş mekanizması sunuyor. Ve son olarak da zorluklar karşısında topluluk içi dayanışmayı güçlendirdiği belirtiliyor. Yani özetle hem kimliği koruma hem de siyasi ve kültürel hakları elde etme çabası olarak mı değerlendiriliyor? Kesinlikle. Temel çerçeve bu şekilde çiziliyor. Şimdi biraz daha farklı bir alana geçelim. Kaynaklar Marx ve Lenin gibi düşünürlerin milliyetçilik konusundaki fikirlerinin bazı Türk solu çevrelerce nasıl yorumlandığına dair iddialar içeriyor. Buradaki temel eleştiri ne yönde? Evet, bu da önemli bir tartışma konusu metinlerde. İddia şu, bazı Türk solu akımlarının Marx ve Lenin'in enternasyonalizm ya da mesela kendi kaderini tayin hakkı gibi kavramlarını biraz Türk devletinin resmi söylemine uyacak şekilde yorumladığı öne sürülüyor. Nasıl yani? Biraz açar mısınız? Şöyle, örneğin Marx'ın ezilen uluslara, mesela İrlanda örneği verelim hep, desteğinin göz ardı edildiği ya da Lenin'in kendi kaderini tayin hakkı ilkesinin işte çeşitli koşullara bağlanarak veya emperyalist bir oyun gibi gösterilerek Kürtlerin taleplerini aslında gayrimeşru kılmak için kullanıldığı iddia ediliyor. Anladım. Yani bir çarpıtma olduğu iddiası var. Evet, kaynaklar bu yönde bir iddiayı dile getiriyor. Benzer bir şekilde İslami kardeşlik söyleminin de zaman zaman Kürt kimliğini ve hak taleplerini geri plana itmek için yani bir nevi araçsallaştırıldığı öne sürülüyor. Bu yorum farklılıkları tabii konuyu daha da karmaşıklaştırıyor. Bir de metinlerde Sırrı Süreyya Önder'in HDP'nin kuruluş amacına dair vefatından önceki bir sözüne yönelik eleştirel bir yaklaşım var. Önder, HDP'nin Kürt milliyetçiliğini engellemek için kurulduğunu söylemişti sanırım. Beşikçi neden buna karşı çıkıyor? Evet, İsmail Beşikçi bu ifadeyi oldukça sorunlu buluyor. Onun temel argümanı şu, eğer bir halkın kimliği, dili, kültürü sistematik olarak baskı altındaysa bunları geri kazanma ve koruma mücadelesi kaçınılmaz olarak milliyetçi bir karakter taşır diyor.
Yani bu bir zorunluluktur diyor. Hı hı. Beşikçi, Kürt milliyetçiliğini savunmacı ve hak arayan bir nitelikte görürken, Türk, Arap, Fars milliyetçiliklerini ise kaynakta Amude, Halepçe, Zilan gibi trajik olaylar da hatırlatılıyor, saldırgan ve asimilasyoncu olarak tanımlıyor. Yani arada net bir ayrım yapıyor. Çok net bir ayrım yapıyor. Bu nedenle her türlü milliyetçiliğe karşıyız gibi genelleyici bir ifadenin aslında ezen ile ezilenin milliyetçiliği arasındaki bu temel farkı gizlediğini ve Kürtlerin haklı mücadelesini gölgelediğini savunuyor. Anlıyorum, yani milliyetçiliğin bağlamına göre farklı değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor Beşikçi. Peki metinlerde sadece dış etkenler değil, bazı iç tartışmalara da değiniliyor. Mesela Kürtçe konuşmayan Kürt siyasetçilere yönelik eleştiriler var. Ya da PKK'nın asimilasyondaki rolüne dair Beşikçi'nin o tartışmalı görüşleri. Bunlar hakkında ne diyor kaynaklar? Kesinlikle bu da işin başka bir boyutu. Kaynaklar dilin kimlik ve direnişin tam merkezinde olduğunu çok kuvvetli bir şekilde vurguluyor. Ana dilini öğrenme ve kullanma konusunda yeterli çabayı göstermeyen bazı Kürt temsilcilere yönelik ciddi bir eleştiri var metinlerde. Yani bunun bir sorun olduğu belirtiliyor. Evet, bunun gelecekte kimlik kaybını hızlandırabileceği endişesi dile getiriliyor. PKK'nın asimilasyondaki rolüne ilişkin iddia ise evet Beşikçi'nin kendi görüşü olarak aktarılıyor ve bu oldukça tartışmalı bir nokta tabii ki. Hı hı. Burada şunu tekrar belirtmek önemli. Biz sadece kaynak metinlerde yer alan iddiaları ve bakış açılarını aktarmaya çalışıyoruz. Herhangi bir taraf tutmuyoruz. Elbette, amacımız bu zaten. Peki tüm bu tartışmalar ışığında sizin için öne çıkan sonuç ne? Yani bu kaynaklar bize Kürt milliyetçiliği hakkında nasıl bir resim çiziyor? Şöyle özetleyebilirim belki. Bu kaynaklar bize Kürt milliyetçiliğini ırkçı bir ideoloji olarak değil, daha çok tarihsel koşulların dayattığı baskıya ve kimlik inkarına karşı verilmiş zorunlu bir yanıt olarak sunuyor. Yani bir direniş biçimi olarak. Evet, bir hak arayışı, kültürel hayatta kalma mücadelesi ve hatta sömürgecilik karşıtı direniş teorileriyle ilişkilendiriliyor. Ama aynı zamanda hem dışarıdan geldiği iddia edilen ideolojik manipülasyonlara hem de hareketin kendi içindeki bazı çelişkilere ve tartışmalara da dikkat çekiyor. Evet, Beşikçi'nin o temel tezi, yani ezen ulusun milliyetçiliğiyle ezilen ulusun milliyetçiliğinin aynı kefeye konulamayacağı, sanırım ana fikir bu. Kesinlikle. Özellikle dil ve kültürün korunmasının bu mücadelenin kalbinde yer aldığı çok net bir şekilde vurgulanıyor. Ve sizin için son bir düşünce olarak şunu sorayım. Kaynaklar, sömürgeciyi demokratikleştirme gibi çabaların somut hakları ve kimliği geri kazanma hedefinden uzaklaştırıcı, hatta nafile olabileceğini iddia ediyor. Bu karmaşık tabloyu düşündüğümüzde, kültürel koruma ve kimlik mücadelesine odaklanmak ile daha geniş siyasi demokratikleşme hedefleri arasındaki denge, sizce bu tür hareketlerin geleceğini nasıl şekillendirir? Üzerinde düşünmeye değer bir soru gerçekten. Kesinlikle üzerinde durulması gereken bir nokta.